Merhaba sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu haftayı faiz kararları ile ilgili yorumlamalara ayırmıştım. Önceki videolarımda size faizi derinlemesine anlattım. Şimdi sıra ABD faiz kararının nedenlerine ve sonuçlarına. Bu videoyu izledikten sonra bir faiz kararı geldiğinde bunu global anlamda nasıl yorumlamanız gerektiğini, bir faiz kararının yakın vadede ve uzak vadede size neler vaat ettiğini sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve çevrenizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdi kabaca bu haftaya şöyle bir göz atalım. Piyasalar deyim yerindeyse diken üstündeydi. ABD'nin faiz kararını heyecanla bekliyorlardı. ABD de üstüne düşeni yaptı, piyasanın gerçekten ondan beklediği faiz indirimini gerçekleştirdi. Ama aslında ABD şu mesajı verdi. Evet, şu an sizin istediğinizi yapıyorum ama aynı biz buna aba altından sopa göstermek diyoruz. Bu işler böyle yürümeyecek. Peki ABD ne yaptı? Takip etmeyenler için söyleyeyim. 18 Aralık 2024 tarihinde politika faiz oranını 25 baz puan indirdi. Faizlerini %4,50 noktasına çekti. Piyasa yani hisse senetleri yani kripto tam sevinecekti ki FED yetkilileri çıktı. Bunu indirdik ama aslında enflasyon risklerimiz devam ediyor dedi. Yani güvercin yerine şahin politikası uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Bilmeyenler için söyleyeyim. Güvercin politikası dediğimiz şey faizlerin indirilmesi, kredilerin piyasada serbest bırakılması, insanların özgürce harcama yapacakları genişleyici para politikalarının olduğu bolluk içerisinde bir sistem düşünün. Bu güvercin. Ama eğer enflasyon yükselirse, piyasayı daraltmanız gerekirse ve faizleri düşürmeyeceğinizi söylüyorsanız da bu şahin tipi açıklamadır. Yani şunu anladık ki biz, evet çarşamba günü bir 25 baz puan indirim oldu ama bu indirimin amacı güvercin politikaları uygulayacakları, yani geçici değil, yani sistemde para bollaşmayacak, kredi muslukları açılmayacak, enflasyonist önleyici politikalara devam edilecek. Tabii bunu duyan piyasa ne yaptı? Büyük bir panik halinde, özellikle hisse senetleri olmak üzere agresif satışlar geldi ve güvenli liman olan altın ve ABD tahvillerine doğru yönelim başladı. Şimdi bunu bir cepte tutalım istiyorum. Çünkü bunu tek başına böyle değerlendirirsiniz. Aslında küçük bir bakış açısına sahip yatırımcı olursunuz. Oysa benim sizden istediğim bu değil arkadaşlar. Şimdi bu işin sonucunun sizin cebinize, sizin lehinize doğru hareket edebilmesi için bunu bir makroekonomi olarak görün ve tümden bakın istiyorum. Evet, bir tane değişkenimiz bu. Şimdi peki gerçekten ABD'nin hedefi bu mu? Şimdi bunu anlayabilmeniz için aslında dünyadaki diğer olaylara bakmanız lazım. Aynı günde ve aynı anda El Salvador bir açıklama yaptı. Dedi ki artık biz oturduk, IMF ile anlaştık. IMF bize 1,4 milyar dolar kredi açtı. Ve hikayeyi tam olarak bilmeyenler için söyleyeyim. El Salvador 7 Eylül 2021'den beri resmi para birimini ABD dolarının yanında Bitcoin olarak belirledi. Ve bu Bitcoin yatırımlarıyla da kripto dünyasında öncü ülke haline geldi. Ve aslında ülke 2021'den bu yana bambaşka bir boyuta evrildi. Örneğin nüfusun %70'i bankasızken şu an elinde cep telefonu ve interneti olan herkesin bankacılığa erişimini sağladı. Daha önce El Salvador ekonomisinin %20'si havale gelirlerine, yani Western Union gibi transfer şirketleri, para transfer şirketleri devasa işlem ücretleriyle çok iyi paralar kazanıyordu. İşin içine BTC girdiğinde ne oldu artık? Maliyetleri minimuma çektiler. Ülkede bu transfer maliyetleri sorunu tamamen ortadan kalkmış oldu. Ayrıca 2001'den beridir El Salvador ABD dolarını kullandığı için ABD'nin para politikalarına %100 bağımlıydı. El Salvador'un ekonomisini kontrol edilemez maliyet artışlarıyla karşı karşıya bırakıyordu. Aslında Bitcoin ile bu soruna da temel bir çözüm bulunmuş oldu. Merkez bankası olmayan ve dışarıdan kontrol edilemeyen alternatif bir ödeme aracı. Teorik olarak bakacak olursanız bu aslında o ülkeyi finansal bağımsız hale getirebilirdi. Diğer bir dip parantezde bildiğiniz gibi Bitcoin aslında blok zincir teknolojisine bağlı. Bu da bütün bu ödeme parasal sistemde %100 şeffaflık anlamına geliyordu. Peki aslında bu harika bir çözüm gibi görünüyorsa da neden olmadı? 1. Bitcoin'de aşırı bir fiyat dalgalanması var. Yani tam olarak istikrarlı bir para birimi haline gelebilecek seviyede değil henüz. Bu tarz ülkelerin kısa vadeli borçları gerçekten yüksek. Bitcoin gibi riskli varlıkları hızlı dönemde elden çıkarırsanız zarara uğrarsınız. Yani bunlar daha uzun vadeli şekilde kenarda tutulması gerekiyor. Eğer Bitcoin'in gerçekten uzun vadede önemli bir ödeme aracı olacağını düşünüyorsanız bunu uzun süre bozdurmadan korumanız gerekiyor. Bu da mümkün olmuyor. Ve tabii en önemli şey
ABD bir kenarda duruyor. Ve bu kadar belirsiz politikalar, yani IMF ve Dünya Bankası. Az önceyi tekrarlayayım. Tam ABD'nin faiz indirimini arttırdığı zamanda aynı anda El Salvador bir açıklama yaptı. Dedi ki IMF ile anlaşmaya vardık. Bize 1 milyar dolar kredi sağlayacaklar. Ama bu anlaşma kapsamında Bitcoin'in yasal ödeme aracı olarak kullanılma zorunluluğu kaldırılacak. Bu bir. 2. Vergiler de sadece ABD doları cinsiyle yapılacak. Hatta El Salvador'un resmi kripto cüzdanı olan Chivo'nun kapatılması ya da kullanılmaması planlanıyor. Yani elimizde 3 tane verimiz var. 1. ABD'nin faiz indirimi. 2. ABD'nin faiz indirse de aslında şahin açıklamalar yapacağı. 3. El Salvador'un Bitcoin'ini ana ödeme aracı olarak kullanmaktan vazgeçip tekrar dolara doğru dönmesi. Şimdi buradan ne çıkarım yapacağız? Öncelikle kısa vadede, yani bugün ne çıkarım yapacağız? Ne olur diyeceğiz. Diyeceğiz ki 1. Faiz indirdi, bu sefer riskli varlıklara yönelim artar. Standart da böyledir. Faizler düştüğünde insanlar daha fazla kazanmak için riskli varlıklara yönelir. Riskli varlıklarda neler var? Hisse senetleri ve kripto piyasaları var. Yani başlıca piyasalardan bahsediyorum. Ama ne dedi? Enflasyon devam ediyor. Evet, şu an düşürsem de bu devam etmeyecek dedi. O zaman hop, burada bir sıkıntı çıktı. Dedi ki faiz indirimleri aslında başlamamış dedi sistem. Otomatik olarak kişiler hisse senetlerinde neye girdiler? Satışa girdiler. 2. El Salvador ne yaptı olayda? Artık dedi BTC'yi eskisi gibi ana ödeme aracı olarak kullanmayacağız. Aynı zamanda ne açıklamaları var? ABD'nin enflasyondan dolayı şahin açıklamaları var. 2. Ne yaptı kripto piyasası? Belirsizliğe girdi. Ne yaptı kriptoda? Satışlar gelmeye başladı. Ve buradan ne güçlü çıktı? ABD doları ve güvenli limanlar güçlü çıktı. Yani şunu unutmayacaksınız ki her belirsizlikte güçlü çıkacak mutlaka ABD doları. Yani ABD tahvilleri, uzun vadeli 10 yıllık tahviller ve güvenli liman olarak altın. Şimdi geliyoruz, biraz da orta vadeye geçelim bakalım. Elimizde yine 3 tane aynı olayımız var. Bu olayı orta vadede nasıl değerlendirmeliyiz? Şu an faiz indirildi ama şahin açıklama yapıldı. Neyi gösterecek? Orta vadede faizler daha fazla inmeyebilir. Enflasyon konusunda faiz arttırıcı ya da faizin sabit kalıcı politikalar daha fazla genişletilebilir. Bu orta vadede de neye neden olabilir? Hisse senetleri piyasasında fiyatların düşmesine neden olabilir. Borsalarda daha kırılgan ve daha dalgalı bir seyir olacağını bize gösterebilir. El Salvador'un otomatik olarak Bitcoin'lerini satacak olması şu an Bitcoin ve kripto piyasasında, yani Bitcoin dominansının olduğu piyasalarda dahi ciddi düşüşlere neden olabilir. Biz bunu 4-5 kat olarak bakıyoruz. Altcoin'lerde de ciddi düşüşler meydana gelebilir. Peki buna biz uzun vadeli trend olarak, böyle bir kuş bakışı olarak bakarsak aslında ABD'nin bu sistemde nasıl kar elde ettiğini görebiliriz. 1. ABD dedi ki enflasyona geçit yok. Bu ne demek? Benim para birimim uzun vadede istikrarlı bir para birimi olacak. Güçlü olmaya devam edecek. Yani Bitcoin'miş, şuymuş, buymuş, benim karşıma çıkamayacaksınız dedi. Kısa vadede hisse senetlerinde düşüşe de neden olsa uzun vadede aslında Amerikan şirketlerinin finansal olarak stabilitesini gösterdi ve dedi ki gelin bana yatırım yapın dedi. 3. El Salvador gibi Bitcoin'i ben ödeme aracım olarak tutacağım deyip doları zayıflatabilen, finansal bağımsızlık için aslında bir manifesto yaratan bir ülkeye dahi tekrar dolara geriye döndürdü ve bu aslında doların hala dünyada egemen güç olduğunu herkese bir daha göstermiş oldu. Şimdi ne oluyor? Hem hisse senetlerinde, özellikle de Trump'ın, Elon Musk'ın en sevdiği Bitcoin'de. Fiyatlar şöyle düşünün, Bitcoin son bir haftada şu an 96 binlere kadar geriledi. Aslında bu kurumsal yatırımcılara ciddi bir fırsat doğurdu. Burada parası olanlar Bitcoin'i düşük seviyelerden toplamaya başlayacaklar. Bu da aslında şu demek oluyor ki ABD fonlarının Bitcoin üzerindeki hegemonyası da artacak. Ve bu kripto piyasasında ABD'nin varlığı genişledikçe, güçlendikçe kripto piyasalarındaki regülasyonların da uzun vadede yine ABD'nin eline geçmesi beklenir. Yani anlayacağınız şu ki ABD sadece doları güçlendirmekle kalmıyor. Dünyadaki kriptoyu da ucuz fiyata toplamaya çalışıyor ve istiyor ki çoğu ABD'de olsun ve bütün kriptonun regülasyonunda ABD merkezli bir yapıya otursun. Eğer ABD gerçekten planlarını gerçekleştirebilirse, yani kripto, yani ABD eğer kripto para piyasasını düzenleyebilecek şekilde liderliği ele geçirirse, Bitcoin finansal olarak meşrulaşır. Bu iyi bir şeydir ama işte orada da Bitcoin'in merkezileşmeme
olayı ortadan kalkar, tamamen ABD güdümlü merkezi bir yapıya dönüşebilir. Sonuca gelecek olursak, bizler bireysel yatırımcılar, hisse senedi, Bitcoin, devlet tahvili, altın. Önümüzdeki süreç bize güvenli limanlara doğru yönelmemiz gerektiğini gösteriyor. Burada gerçekten riskli varlıklarda ciddi değer düşüşleri ve fırsatlar da ortaya çıkacak. Olabildiğince nakite yakın varlıklarda durun. Portföyünüzü daha koruyucu tarafa doğru yönlendirin. Yani içinde altın ve devlet tahvili, dolar bazlı ürünler daha ağırlıkta olsun. Ama elinizde nakit değer de olsun. Çünkü gerçekten Bitcoin ve hisselerde çok güzel fırsatlar olabilir. Ne yapıyoruz? Aslında böyle dönemlerde biz aynı büyük şirketlerin yaptığını yapıyoruz. Güçsüzleşen, zayıflaşan, fiyatı düşen hisseleri, kriptoları, yani uzun vadede bize kazandıracağı kesin olan varlıkları toplayabiliyoruz. Hep söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Bir yatırımcı olarak yapmanız gereken olaylara bugün orta vade ya da uzun vadeden ziyade bir perspektif olarak bakmak. Bugün verilen bir kararın kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede etkilerini tek tek belirleyerek yatırım portföylerinizi de kısa vade, orta vade ve uzun vadede buna göre dengeleyici bir şekilde hareket ettirmeniz gerekiyor. Bugün dolar bazlı tahvil, altın daha güçlü. Ne yapacaksınız? Hemen portföyünüzü buraya doğru ağırlaştıracaksınız ama asla bütün paranızla değil. Paranızın bir kısmı hala hisse senetlerinde duracak, bir kısmı hala kriptoda duracak, Bitcoin'de duracak. Ama çoğunluğu Amerikan devlet tahvillerinde, dolar bazlı varlıklarda ya da altında durabilir. Ama gün gelecek hisse senetlerinin iyice düştüğünü göreceksiniz. BTC'nin iyice düştüğünü göreceksiniz. Bu sefer elinizde belirli bir nakit likit varlığınız olacak. Biz buna kısa vadeli varlıklar diyoruz. Bunlarla yavaş yavaş o tarafa doğru ağırlığınızı arttıracaksınız. Sonrasında da yavaş yavaş tahvillerden, altınlardan, buradanki paranızı da yavaş yavaş azaltacaksınız ve bu kısmı arttırmaya başlayacaksınız. Yani bir devir daim olarak portföyünüzü sürekli olarak konjonktüre göre güncellemeniz gerekecek. Bunun için de doğru bir portföy planı yapmanız lazım. Diyeceksiniz ki şu şartlar olduğunda portföyümün ağırlıkları %20, kaç kaldı? %60, %30, %30. Konjonktür işte doları arttırdığında %10, %20, %50 bilmem ne. Dolar zayıflayıp Bitcoin arttığında portföyüm %20, %20, %10 bilmem ne gibi sürekli olarak aslında çoktan seçmeli sorun ve onlara uygun portföy cevaplarını bir arada getirirseniz her dönemde yapacağınız iş belli olacak ve ona göre tek yapmanız gereken aslında bu para politikalarını takip edip ona uygun portföy yönetimi yapmak olacak.